Antibiyotik kanalına hepiniz hoş Antibiyotik kanalına hepiniz hoş geldiniz Alpçim. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bugün çok böyle keyfine bir video çekiyoruz. Hiçbir şey yazmadık, rastgele konuşacağız. Housemate'i konuşacağız. Sydney'i konuşacağız. Sydney ve kalanı, Ve agaları. yaverlerini konuşacağız. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Antibiyotik kanalındayız. Podcast. Aga ver şunu bir çevir. Çok ses yapıyor bu. Çok mu ses? Aga sessiz olanı var mıydı? Kalem big. Big kalem. Big kalem. Big boobs. Aynen. Çok enteresan. Bizim video çekme sebebimiz insanların bu kadar yüksek puan Aynen, vermesi kesinlikle. ve acayip bu tribayı girişte verelim. 35 milyon bütçe 355 milyon kişi yapması Bu ve 400'ü de bulur gibi. 400'ü bulamayabilir aga ya. Çok düştü şeyi. Çünkü bayağı oldu artık. Vizyon Olsun gireli. abi 350'ler 400 zaten. Yani. Deli gibi kar etmişler. Ve ikincisi de geliştirilmeye Aynen bir başlanan kitap bir uyarlamasıymış bu yapım. zaten. Hayırlısı abi. Bir Hayırlı zengin işler. bir zengin çiftin çocukları için eve bir hizmetçi çağırması ne kadar orijinal bir fikir. Ondan sonra bu hizmetçinin adamla birlikte olması ve Aynen. adamın normal olmadığı falan ortaya çıkması ile ilgili minvalinde bir konuyu işleyen film. Yani bunun yazarı şimdi kadın mı erkek mi aslında merak ediyorum. Dur bakayım Bir hemen. bak bakalım. Hemen bak. Aa, kadın. Kaç kitabı var? Hizmetçinin Sırrı, Hizmetçi izliyor. Oh. Dear Debbie, Intruder, Coworker. Aga bayağı kitabı var. Bayağı 30'a yakın var herhalde kitabı ya. Bu ne oğlum? Abi bak, bu filmi birazcık parodi gözüyle değerlendirince, tamam mı? Bir nebze oturuyor da. Şimdi açalım biz. Bak şimdi ben bir kere spesifiklerle. Abi bir kere bu filmin en büyük eksisi, ciddi konuşacak olursak. Filmin kurguya dair ilgi çekici kılan bir kamera movement yok. Hiçbir şey yok. Frame ratio bilmem ne, hiçbir ilgi Evet abi çekici yanı yok. yönetmenlik hani Dümdüz. namına hiçbir şey yok gerçekten. Ki bunun yönetmeni çok kötü bir yönetmen değil. Paul Feig'miş galiba. Yani dümdüz çekmişler abi. Yani Simple Favor'ın yönetmeni. Simple Favor ilgi çekici bir film olduğu söyleniyor. Ya Housemate'de de sırf oyuncular götürmüş işi yani. Bunun dışında başka hiçbir şey yok. Teknik açıdan müziği de katıyorum teknik açıdan. Yani müzikler gene fena değildi. Abi dümdüz bir şey. Ya bak Anora'ya aklıma getireyim, tamam mı? Aynı. Bak bunu harbi Sezar'ın hakkı Sezar'a gerçekten Bak Anora'da bile iyiydi abi. Buna Anora'da göre bile çok iyiydi. bu kadar değildi abi. Bak Gerçekten. Anora bak teknik açıdan buna göre çok iyiydi. Anora'nın screenplay'i bence rezaletti. Ya Anora'nın da çok düz sahneleri vardı ama en azından bir Emma Stone beni andı. Anne! Yani onda bile gerçekten farklı sekanslar vardı. Aga bir yemin kurgu ederim oyunu vardı. Anora bundan ilgi çekici. Çok daha ilgi çekici Evet, Anora. üzülerek bunu söylüyorum gerçekten. Teknik açıdan çok daha ilgi çekici bir film Housemate'e göre. Şimdi bu teknik açıyı kapattık mı? Hı. Gelelim senaryo ve oyunculuk şeyine. Bir kere abi bütçeyi şeye bağlayalım. Abi bu Sydney Sweeney'nin her son işte 5 tane oyuncu var ya şu an böyle reklam kampanyalarıyla öne çıkıyorlar. Sydney Sweeney de bunlardan bir tanesi. Evet. Şimdi Hatta düşünecek olursak- en büyüğü falan şu an. Top 3. Evet şu an öyle. Timothée üstüne asla yazmam da. Kadın olarak. Kadın ve bunu olarak kullanan şey ya olarak. şimdi Sydney Sweeney seksi bir karakter olmaktan çekinmiyor abi. Ve hani Kendi bunu tercihidir. Euphoria'da da son sezonunda izleyeceğiz. Diğer işlerinde de Anyone But You'da da ben izledim. Hep böyle işte giyinim açısından olsun, diyalog açısından olsun, diyalogları okuma açısından olsun. Hep Evet. böyle bir seksiyim ve bunu kullanayım. Aynen bak diyalogları okuma açısından dedin ya, evet ona çok iyi katılıyorum. Yani ve hep aynı oynuyor. Evet Yani yani o baygın bakış böyle. bu minvalde devam ediyor. Ben şimdi Sydney Sweeney özelinde bak reklam kampanyası beni zerre ilgilendirmiyor. Kadın başarılı mı başarılı abi. Ya, tabii canım. Ne çıkarsa tutuyor. Ve hepsi gişe yapıyor. Ben şimdi bu kadına başarısız demem, neye göre dersin? Tamam mı? Cheesy goofy mi? Goofy, cheesy Evet. ama tutuyor. Ben bununla ilgili tek bir eleştiri getirebilirim. Abi en azından bir yorum kat. Şimdi çok büyük mainstream ve screenplay'leri, işte teknik açıları daha iyi, daha üst filmlerde adı geçiyor. En önemlisi Bond Girl diye geçiyor adı mesela Hı hı. şu son zamanlarda. Haberi bulursam koyarız buraya. Ben görmek istemem. Mesela böyle oynayacaksa tamam İstemem mı? abi. Bu Bond Girl affedersin porno film olur. Ama o ne ya? Yani Evet olmaz. gerçekten. Yani bu hoş değil bence bak. Mesela kim vardı abi Bond Girl'lerden? Abi Eva Green vardı mesela, anladın mı? Green. Onun bir zarafeti bir şeyi falan vardı. Eva Green reklamsal kampanyasal bir seks. Tam bir bak Sili yok seksüelliği yani. olsun, ona bir şey demiyorum. Tabii ki de olacak yani. Ama yani Let me tell you something. bu pornografik artık, anladın mı? Gerçekten ve bu hiç hoş Porno değil. bir de- Ya bak bu bence hiç şey değil. Daha low level bir şey, anladın mı? Kesinlikle ya, dandik Mesela duruyor. kim vardı en son? İşte Ana de Armas değil mi en son? Bond Girl olarak. Aga Ana de Armas sonunda bayağı ciddi ve iyi de oynuyor yani. Ha tam yani. Ama bu apayrı bir şey bence. Ben o yüzden görmek istemem şahsen. Ben yani Sydney Sweeney özelinde bunu değerlendim. Şimdi gelelim. Abi senaryo hep aynı. Ev var. Eve gittim. Bir kadın deli.
Adamın aklına girdim. Hop 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 hop. Seks seks seks. Ondan sonra hemen olay dönüyor. Aa, kadın öyle değilmiş. Abi buna şaşıran kaldı mı ya? Kadının dili çıkmayacağına şaşıran kaldı mı abi? Ben buradayım bak. O adamın dili çıkacağı 5. dakikadan belli. Evet. Adam bütün komşuları gitmiş. Tamam mı? Böyle bir çevre yaratmış. Filmin sonunda geliyor bir adam diyor ki abla biz seni tutalım, benim kocayı da şey yap. Ya abi bir kişi 10 kişi yapsa öyle o adam tutuklanır abi zaten. Bir şekilde ortaya çıkıp ufacıcık bir yerde olsa bile. Ya zaten o plot hole'lara gireceksin. Bak plot hole, plot şey giant plot böyle hani bu, anladın mı yani? Plot black hole. Ya böyle bir şey yok yani mesela. Ben en büyük eksisi filmin bu. 2. Abi filmde ne olursa olsun Sydney Sweeney eşlik eden karakter. Amanda abla. Ellerinden öpüyorum, seni Gerçekten. kutluyorum. İnanılmaz bir performans. Bu kadın Acayip, zaten çok iyi bir oyuncu. acayip oynuyor. Evet. Ya bu nasıl benimsediyse rolü inanılmaz iyi oynuyor. Verdiğim puanı da gerçekten Amanda ablanın Kesinlikle. emeğine gidiyor yani düşündüğünde. Şimdi Amanda abla hem oyunculuk hem duygusal yön hem deli rolü. Aynen. Ya filmi izleten en önemli şey o aslında zaten. Abi inanılmaz yani, sadece onun sahnelerde geçmeyi düşünmedik yani. Evet. Onun dışında Film atlayarak izledik zaten burada. Brandon abi o da çok kasıntı oynuyor. Yani tamam kardeşim en gergin sensin. Böyle bir oyunculuk yok. Yani bu kadar para alıyorsanız abi birazcık Amanda gibi bir şey katın yani. Bu çok düz low level oyunculuk yani. Az önce Mr. Cinemax'in kısa filmini izledik. İnsanlara bazen şey dedik orada oynayan arkadaşlara. Adamların hiç oyunculuk geçmiş yok. Bazı diyaloglar kasıntı dedik. Ya yemin ederim onlar 10'ar katı iyi oynuyor sizden. Ya zaten oğlum onu böyle geç bir şey zaten. yok ya. Böyle bir Geç dandik oğlum. Hollywood'da oynuyor diye şey olmuyor oğlum sonuçta. bok gibi bir oyunculuk. Onun dışında. Ki bu adam bence şeyde fena değildi. Bu adam ben o iyi- filmi hiç sevmiyorum da. Bu adam iyi bir oyuncu bu arada. Şeyde neydi It Ends With Us. Evet abi. Yani o film bence baya kötü film de. Bence Hani o kadar değil. bence Bence kötü film. bundan falan iyi de. Ha bundan iyi canım ama kötü Tamam bir film abi. bence. Çok Orada kötü daha iyi demem. oynuyor. Orada net daha iyi oynuyor. burada. Buna katılırım. Yani gerçekten Buna katılırım. öyle. Ama bu filmde oynama sebebini de anlıyorum. Saygı duyuyorum. Yani Sydney ile güzel bir münakaşa işi var yani. evet. Neyse Münakaşa ama. adam tadını çıkarmış, ne diyeyim şimdi. Münasebet normalde. Fark etmez. Neyse kelime önemli değil. Anladın mı? Neyse işte. Ya bak o sahnelerde bile bak gerçekten ciddi Abi konuşalım. saçma sapan bir müzik giriyor seks sahnesinde, bunlar böyle. Yani Bunun gerçekten izleyince evet abi bak bir kere komik daha... olmadığını düşünen var mı ya? Abi çok kötü ya gerçekten. Ya tamam sevişsinler ona bir şey demiyorum Abi da. koyun zaten. Abi bir anda ya şöyle oluyor. Adam yaklaşıp hop müziği koymuşlar gibi anladın mı? Böyle hiç Abi bak geçen bir build up yok bir şey şeyde yok. konuştuk. Buradan gidebilirsiniz. Mart Supreme'de konuştuk. Abi ne kadar kreatif seks sahnesi konulabiliyor yani. Aynen. Ve o filmde kaç? 4 tane. 3-4 tane Evet 4 tane olması en lazım. kritik yerlerde var yani. Evet. Hamlet'te de var. Çok iyi yerde var abi. Abi tam da Hamlet'teki senaryo hizmet ediyor zaten oğlum. Düşün yani. Bu abi burada of hadi bir Sydney'i göster. Abi Sydney'i göstermek için onu cıbıl cıbıl soymana gerek yok. Görüyoruz zaten. Abi gelelim zaten bomba kısma. İnsanların yüksek puan ver. Neymiş? Twist çok iyiymiş. Ya gerçekten. Nereye twist ya arkadaş? Arkadaşlar bunu Dün izleyip mü- şaşıran var mı ya? Ya dün mü film izlemeye başladınız abi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya vatanım sensin bundan daha twistlikti ya. Olabilir mi böyle bir şey yani? İnanılmaz düz bir twist neymiş? Kadın onu etkilemiş. Zaten o kadına fakirliğini de film berbat işliyor. Arabada yatıyor. Kadın makyajlı geliyor eve. Oha be. Yok papazın çayırı be Serdar abi. Ulan bari makyajı silin ya. İnanılmaz saçma sapan bir şey. Abi yok yapmazlar onu. Abi o zaman bak bence bu filmde konuşulmaya değer tek bir mevzu var. Bence ciddi olarak şu. Adamın işte yakışıklı, işte maddi durumu iyi olduğu için kimsenin şüphe duymaması Evet doğru. ya da bunun hani üstünün kapatılması mevzusu. Evet, Çünkü- bütün mahallede olmadı. Az önce dedim, Aynen. 10 kişi mevzusu oraya çıkıyor. Ve yani. Sidney'nin de buna benzer bir durum yaşaması aslında üstüne bir iftira atılıyor. Hı hı. Değil mi? Arkadaşına işte cinsel istismar bulunurken yakalıyor ve müdahale ediyor. Evet. Bunu yaparken de çocuğu öldürüyor yanlışlıkla. Evet. Burası Sonra filmin iyi yanıydı. evet doğru. sonra şöyle bir şey oluyor. İşte kurban olan kız şeyinden vazgeçiyor. Suçlamadan vazgeçiyor. Sydney içeri giriyor. Suç da Sidney'nin üstüne kalıyor abi. Bu güzel bir konsept. Ama bu bak benim anlattığım kadar sürüyor ve geçiyor sonra. Yani şunun üstüne biraz daha gidilseydi belki. Abi 2-3 dava sahnesi görseydik. Adamın geçmişte birlikte olduğu kadınlardan bir kesit görseydik. Mahallede toplaşıp adama bir kötü baksaydı. Amanda'nın hastanede geçirdiği kısımdan 2 milisaniye değil de bir 2-3 dakikalık bir sekans görseydik. Amanda zaten şakıyor filmde. Kadın kürekle oynuyor yani. Kürekle atıyor ilgi çekiciliği filme. Sen zaten bu kadar ilgi çekici bir karakter yaratabilmişken, kadın da bunu benimsemişken bunu kullanmamak böyle inanılmaz saçma geliyor bana yani. Evet ne yazık ki böyle havada kalıyor işte. Yoksa bu güzel bir mevzu aslında.
Yani ama öyle Zaten kalıyor yani. Bak bu kadar eleştirdik yüksek tondan bağıra bağıra da bu birazcık da 7'lik IMDb ve işte 6.3'lük Letterboxd bilmem onlara sesleniş. Yani filmin zaten alt metni bir kitap uyarlaması olduğu belli. Büyük ihtimal kitapta atıyorum hastane sahnesini, diğer Muhtemelen karakterlerin öyledir, evet. anlattığı noktalar, Millie ile Nina'nın kendi içinde diyalog kurması, işte onların en sonunda adama karşı birleşmesi, eşliğinde zenginlerin parayla kapatabilmesi bu tip durumları ve bunu görmemiz güzel bir alt metin zaten. Bu da şuraya mesela adamı görüyoruz abi. Adamın iç planını hiç görmüyoruz. Yani karakter hiç ilgi çekici değil. Evet yani Ailesi motivasyonu hangi nereden noktada, geliyor? aynen neden böyle Bir cümleyle oldu? geçiştiriliyor. Yani tam annesiyle bir vukuatı var belli ki ama yani çok çok az bahsediliyor Abi. gerçekten. Ya tamam çok detaylı anlatsın demiyoruz zaten ama hiçbir şey dayanağı yok. Ya abi Altyapısı yok. Millie ile Andrew'un otele gidip cıbıl cıbıl sevişeceğini göreceğimize alt metin koysalar filme 7 vereceğiz zaten. Filmi doldurmuyorlar, anladın mı? Benim kızdığım nokta bu. Filmin sağlam bir yapısı var. Tamam mı? Sen 300 mililitrelik barda 10 mililitre koymuşsun. Çalkalıyorsun, dolu gibi gösteriyorsun. Yani bu böyle bir şey olmaz yani. Sen filme ne hastane sahnesi yazmamışsın, ne dediğin alt metni koymamışsın. Var da hiçbir çok şey. az var işte. Abi dediğim gibi. hiçbir şey yok. 2 saat 12 dakika film lan bu. Film kısa da değil abi. Hani bir 1,5 saat olsa desen öyle de değil. Film Uzun kısa la. değil abi. 2 saat 12 dakika çok iyi bir süre yani. Çok çok iyi süre. Evet. Anladın mı? Abi Allah aşkına şimdi aklıma geldi. Ya bu filmde ne işi var ya? Neydi? Enzo muydu? O Enzo. İtalyan herif işte 365 gündeki. Aga Michel Moreau ya. Enzo işte. Ya abi O adama rol bağırttı zaten ya. ya o adam inanılmaz bir adam ya. Yani Abi patlatıyor ya. Acayip komik ya. hani görsel bütünlük olsun diye mi koymuşlar abi o adamı? Aga zaten o adamda harbi bahçıvan ya. Hani bahçedeki ağaç kadar rolü var. Bir anda diyor Diyalogları ki, hiçbir şey hizmet de etmiyor. hayır bir de ben seni uyardım diyor. Herif konuşmadı bile. İnanılmaz saçma. İnanılmaz saçma ama. Abi çocuk oyuncu öveceğim. O çocuk bayağı iyi oynuyor bence. Indiana Ellemiymiş adı. Sydney dışında filmin görseli yok ki anasını satayım. Tebrik ederim. O da bence filmdeki iyi oynayanlardan biri. Filmin bence elle tutulur yanı çok az. Yani alt metin hiç yok. Yani hiçbir şey yok denecek kadar az yani. Ben 5 veriyorum filme. 5 verme sebebimin de çoğunu söyledim. Amanda abla inanılmaz oynuyor. Evet. Sırf onun sahneleri O izlesen olmasa izlenir. zaten gerçekten. 2 abi o yüzden. gerçekten 2 yani. kötü. Bence insanların bir tık şey algısı kayboldu yani. Dedektiflik işleri o kadar düştü ki. Hani gizem gerilim filmleri bunlara kaldı abi yani. Bu gizem gerilim mi abi? Bunu 5. dakika belli Oğlum zaten. zaten bir dedektif filmi için öncelikle bir dikkat algısı gerekiyor, tamam mı? Zaten kimse de dikkat algısı kalmadı reels kaydırmaktan. O yüzden çok normal. Şunu merak ediyorum. Öyle bir istatistik varsa bir araştırmak lazım. Abi bu filme gidenlerin kaçı erkek acaba? Bir tahminin var mı bunun için? Aga hiç bilmiyorum biliyor musun? Mesela bir yüzde Aga- söyleyecek olsan ne söylersin? Aga bir şey söyleyeyim mi? %50-50 derim ya. Abi Neden? yemin ederim 50-50 derim. Çünkü Neden? abi Sydney'in cinselliğini merak edip giden ekiple bunun gerçekten kitap uyarlaması olduğu için gidip oradaki tansiyonu merak eden kadınların yüzdeliğinin aynı olduğunu düşünüyorum ben. Buna inanıyor musun? Abi gerçekten böyledir ya. Ben buna inanmıyorum bu arada. Bak bunu derken bile bence eğreti durdu abi. Mümkün değil oğlum. Abi net aynıdır ya. Evet arkadaşlar yani kısaca ben 5 veriyorum. Alt metnini merak eden ve Amanda Seyfried'in performansını izlemek isteyenler izleyebilir filmi. Ama Ya bu kadın zaten iyi bir oyuncu, herkes biliyor. ya bence filmde oynayanların çoğu kötü bir oyuncu değil. Yani ismine de bilerek kötü oynuyor gibi duruyor. Ben Euphoria'da falan da kötü oynadığını düşünmüyorum isminin. Ben izlemedim Euphoria'yı. Ben de izlemedim. Ki izleyenler de kötü performans oynadığını söylemiyor yani. Böyle maalesef tuhaf tercihler devam ediyor. İkincisiyle ilgili de sıfır heyecan var yani. Abi bir de bir şey diyeceğim kapatmadan. O adamın kapıyı kapattığı sahne. Aga o nedir ya? Ya o oyunculuk gerçekten hani o bu anladın mı? Hani o Harry beyaz Kim- atletle anladın mı? Ya abi zaten niye beyaz atletle dolaşıyorsun ya? Ya beyaz atlet mi kaldı abi? Bari siyah miyah giydirin de. Hayır abi adam niye sürekli çıplak ya? Hayır abi yani. Zengin diye soyunuyor mu abi insanlar? Ali Koç soyunup mu geziyor mesela? Böyle bir şey mi var Değil ya? mi abi ya? Neyse ya kapa hadi.